Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için yiyen herkesin tarifini sorduğu muhteşem lezzetli tiramisu kurabiye tarifim var. Tiramisu tarifimi çok beğenmişsiniz. Bu kurabiyeyi de yiyince tiramisu mu kurabiye mi tam olarak fark edemeyeceksiniz. O kadar lezzetli oldu. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı ölçüsünde esmer şekerimizi ekleyelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. El çırpıcısıyla esmer şeker ve yumurtamızı çırpalım. Dilerseniz yarısını beyaz şeker, yarısını esmer şeker kullanabilirsiniz. Esmer şeker bu kurabiyeye karamelize lezzet verir ve rengini bir tık daha koyu yapar. Esmer şekerle yapmanızı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı da sıcak suyumuzu bir kapta buluşturalım ve karıştıralım. Granül kahvenin çekirdekleri eridikten sonra hazır. Hemen kabımızın içerisine dökelim. Granül kahve yoksa eğer espresso da kullanabilirsiniz aynı ölçüde ya da ikisi bir arada, üçü bir aradadan da aynı ölçüde kullanım yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Bir çay kaşığı toz vanilya ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 120 gram tereyağı ekliyorum. Ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım tarifimde. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bu kurabiyenin kıvamı çok önemli. Çok lezzetli bir kurabiye hamuru hazırlamak istiyorsanız hamuru biraz cıvığa yakın olacak. Yani Amerikan cookie tarifinde yaptığımız gibi hafiften ele yapışan bir kurabiye hamuru olacak. Yarım saat buzdolabında dinlendireceğimiz için kurabiye hamurumuz kıvam alacak. Eğer vaktiniz varsa 1 saat dinlendirin, yoksa da en az yarım saat kadar buzdolabında kurabiye hamurunu dinlendiriyoruz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde yumuşak, biraz cıvığa yakın bir kurabiye hamuru. Şimdi buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabında dinlenirken kurabiye hamurumuzun üzeri için yapacağımız kremasını hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı sütümüzü uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. 4 yemek kaşığı unumuzu dökelim. 1 yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. Ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla önden bir karıştıralım. Sonra ocağımıza alıp kremamız koyu bir kıvam alana kadar çırpalım. Devamlı çırpıyoruz ki topaklanma oluşmasın. Gördüğünüz gibi kremamız bu şekilde koyu kıvamda oldu. Şimdi soğuması için ayrı bir kenarda bekletelim. Labnemizi ekleyeceğiz daha sonrasında. Kremamız bir kenarda soğurken hemen dinlenen kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak şekil veriyoruz. Cevizden biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamurumuzdan parçalar alalım ve avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Ben toplamda 18 adet tiramisu kurabiye elde ettim. İnanın sade haliyle bile tüketebileceğiniz muhteşem lezzetli bir kurabiye hamuru. Abartmıyorum. Bu kurabiye hamuruna bayılacaksınız. Benim de yeni bağımlılığım oldu diyebilirim. Birkaç gün sonra tekrardan bu tarifi yapacağım. Çok lezzetli bir kurabiye diyebilirim. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar ve altının piştiğinden emin olana kadar pişiriyoruz. Fanlı ayarda pişiriyoruz. Ben fırınımda yaklaşık 12 dakika kadar tuttum. Çok fazla tutmayalım ki fırınımızda kurabiyelerimiz
kuru olmasın. Hafiften nemli bir kurabiye olduğu için dışı kıtır, içi de yumuşak, nemli bir kurabiye tarifidir. O yüzden fırında lütfen fazla tutmuyoruz. 12 dakika olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde çatladılar ve piştiler. Hemen bir bardağın alt tabanından faydalanarak sıcağı sıcağına kurabiyemizi hafiften eziyoruz. Çok fazla bastırmayalım ki kurabiyemiz yayılıp çatlamasın, kırılmasın. Hafiften bastırıp düzleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir de bu noktada dikkat etmeniz gereken bir bardağın altının dümdüz olması gerekiyor. Hafiften bombeli veya şekilli olmaması gerekiyor. Düz tabanlı bir bardakla bu işlemi yapalım. Kurabiyelerimiz bir kenarda beklerken hemen soğuyan kremamızın içerisine 200 gram labne ekliyoruz ve mikserle iyice çırpıyoruz. Pürüzsüz olana kadar mikserimizi çalıştıralım. Kremamız pürüzsüz bir şekilde olduktan sonra kurabiyelerimizin üzerine dökelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar dökmeniz yeterli. Dilerseniz bu aşamada bir sıkma torbasından faydalanarak yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi daha pratik olacak şekilde kaşıkla da üzerlerine koyabilirsiniz. Dilerseniz az bir şekilde ekleyebilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi çokça da koyabilirsiniz. Bu malzeme ölçülerinden kremamız da çok az bir şekilde kalıyor. Hemen çocuklarınıza verip afiyetle tüketebilirler veya kendiniz yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bir krema. Kremamızı her kurabiyenin üzerine sürdükten sonra üzeri için kakao serpiyoruz ve muhteşem lezzetli bir kurabiyeler elde ediyoruz. İnanın bir kere de olsa bu kurabiyeyi deneyin lütfen. Anında tepsi bitiyor. Tek dezavantajı o. Çok lezzetli bir kurabiye diyebilirim. Ben bile bu zamana kadar neden bu kadar geç yapmışım bu kurabiye diye kendi kendime düşündüm açıkçası. Bundan sonra çok sık yapabileceğim kurabiyelerden bir tanesi. Şimdiden sizlerin de ellerine kollarına sağlık. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi hemen bir sunum tabağıma dizeceğim. Sizlere o şekilde de kıvamını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.